Türk bayrağına tırmandı onu indirmek için. Onu indirdiler. Türk bayrağının kendi indi yani. Uluslararası topluma güvenip de güvenliklerinin garanti edileceğini düşünüyorsa bu insanlar sakın güvenmesinler. Srebrenica olayını iyi hatırlasınlar. Tamam. Zor oyunu bozar. Burada da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün taraflı bir tutumu var. Çok net. Ama Türk tarafı da bu konuda kararlı durdu. Kararla duruyor. Yani o yol yapılacak. Hocam hoş geldiniz. Hocam son birkaç günün en önemli gündem maddelerinin başında... Geleneksel merhaba Nazif demedim. Evet hocam, niye demediniz? Bak birden durdum. Merhaba Nazif. Teşekkür ederim hocam. Evet. Merhabalaşmış olduk. Evet. Hocam son birkaç günün en önemli gündem maddelerinin başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar geliyor. Pire Köyü'nde yaşananlar hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi tarafından yoğun bir şekilde dikkatle takip ediliyor. Önce sizden bir dinlemek isterim. Ne oldu orada, ne yaşandı? Yiğitler Yolu projesi tam olarak ne anlama geliyor? Evet. Birleşmiş Milletler ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Şimdi bir anlatalım. 1974 Kıbrıs müdahalesi sonrasında bir tampon bölge oluşturuluyor. KKTC ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında bu tampon bölgenin güvenliği Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne ait. Yeşil hat. Yeşil hattın. Tamam. Bu yeşil hat mesela Lefkoşa'yı ikiye bölüyor. Mesela en dar yeri 3,5 metre. En geniş yeri 7 kilometre. Pile Köyü de Birleşmiş Milletler'in denetiminde ve kontrolünde olan bu yeşil hatta bir köy. Bu köyün ulaşımıyla ilgili yıllardır sorun var. Yani orada da yaşayan insanlar ki o köy karma bir köy. İki muhtarı var. İki muhtarı var. Hem Rumlar yaşıyor hem Türkler yaşıyor. Tamam. Bu köy Rum tarafıyla bağlantısıyla ilgili bir sorun yok. Ama Türk tarafıyla bağlantısı, Yiğitler Köyü'yle bağlantısı için, çünkü bu insanların günlük ihtiyaçlarını, yani standart insani günlük ihtiyaçlarını karşılamalar için çarşıya pazara gitmeleri lazım. Sağlık sorunları vesaire, değil mi? Rum tarafından geçmek zorunda kalıyorlar ya da çok kötü bir yol kullanmak zorunda kalıyorlar. Sıkıntılar yaşanıyor. Yani sorun yaşıyorlar ve yıllardır bu sorun devam ediyor. Türk tarafı da oradan düzgün bir yol açmak istiyor. Birleşmiş Milletler de burası benim alanımdır diye, benim bölgemdir diye Türkiye'ye bunu, yani Türk tarafına, Türkiye demeyelim, Türk tarafına zorluk çıkarıyor. İşte bu olayları yaşadık. Hani o görüntüler var. Ne yapıyorlar? İşte araçları koydular. Yol açma çalışmalarını yapanların önünü engellemek için. Sonra dikenli teller vesaire çektiler. Sonra ne oldu? Birleşmiş Milletler askerlerini ittiler. Değil mi? Köylüler falan da gelmiş, siviller. Ondan sonra dikenli telleri kenara ittiler buldozerlerle. Arabaları da kenara ittiler. Ondan sonra güzel oldu. Güzel oldu. Güzel olmadı. Bence de güzel oldu. Dozerlerin devreye girmesi gerekiyordu hocam. Zor oyunu bozar. Bozar. Ben yani tabii ki yani sıkışınca biraz böyle itiş kakış olabiliyor yani. Peki hocam, şimdi Birleşmiş Milletler böyle ismi oldukça iddialı. Birleşmiş Milletler, evet, herkesi kapsayan, kapsayıcı, büyük, böyle kendi içerisinde de böyle bir güçten, güç vaat eden, güçten bahseden bir oluşum. Ama taraflı politikalar özellikle Kıbrıs özelinde sürekli bir şekilde devam ediyor. Evet. Ben burada Birleşmiş Milletler'in meşruiyetini sorgulamak ve sormak istiyorum. Tabii şimdi Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin arasındaki güç dengesini gözetmek amacıyla o 5 daimi üye bir güç dengesiyle uluslararası sistemi yönetmek amacıyla kurulmuş bir uluslararası topluluk, uluslararası bir örgüt. Tabii bu Soğuk Savaş döneminin başlangıcında tesis edilmiş ama artık Soğuk Savaş kalmamış. 90'da Sovyetler bloğu, yani Varşova Paktı çökmüş. Tabii ama o 5 daimi üyenin veto hakkının olduğu, karar çıkartmanın çok dolayısıyla her daimi üyenin oyu gerektiği için birisi veto ederse karar çıkaramıyorsun. O bir güç dengesinin göstergesi işte. Onu tesis etmek için. Dolayısıyla birazcık artık günümüz gerekliliklerini karşılamakta zorlanan bir yapıya doğru evrilmiş. Dünya 5'ten büyüktür söylemişti Sayın Erdoğan'ın da bunu işaret ediyor. Yani 5 daimi üye diğer dünyanın geri kalan ülkelerinin üzerinde ve işte uluslararası kararların alınması noktasında sorunlar yaşıyor. Mesela biz burada bunu nasıl gördük? Türkiye tarafını kınayan bir yasayı kim veto etti? Rusya Federasyonu. Çünkü bak, veto hakkını kullanıyor. Karar çıkmadı. Evet. Çünkü Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler bu dönemde iyi. Bunu mesela işte bak Bosna Savaşı'nda gördük. Geç karar çıkıyor. Çünkü Fransa veto ediyordu. Rusya veto ediyordu o dönemde de. İşte birçok şeyde gördük yani Kosova müdahalesinde işte 5 devletin anlaşması gerekiyor. İnsani müdahale de olsa ulusal çıkarlar söz konusu olduğu zaman sistem kilitlenebiliyor. Tek bir devlet tarafından. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu yapısının sorunlu olduğu, dolayısıyla Birleşmiş Milletler organizasyonlarının Soğuk Savaş sonrasında tesis edilen bu yapıyla İşte o yapının oluşturduğu hukuki bir düzenle faaliyet göstermesinin günümüz gerçeklikleri ile bağdaşmadığını görüyoruz. Burada da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün taraflı bir tutumu var, çok net. Ama Türk tarafı da bu konuda
kararlı durdu. Kararla duruyor. Yani o yol yapılacak. İnşallah yani sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Zorluk çıkaracaklarını zannetmiyorum. Zaten sabahleyin okudum sosyal medyada, anlaşılıyor gibi. Zaten sorunun buraya gelmesi şey. Sayın Tatar da açıklama Çok tuhaf yaptı. bir şey yani. Hocam, bu sorun niye buraya geldi? İnsani bir Evet. gerekçe, insani taleplerin yerine getirilmesi üstünden değerlendirilmeli dedi. Bir de hocam şimdi genel olarak Rum tarafının Evet. bu Birleşmiş Milletler'den bazen farklı Avrupa ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı ülkelerden destek görüp böyle bir kendi halinde olma halinden çıkıp daha farklı hareketlere büründüğünü de gözlemleyebiliyoruz. Evet. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biraz yalnızlaşma durumu söz konusu oluyor Evet. mu? Şimdi KKTC Rum için? tarafı, uluslararası hukuk nezdinde konuşuyorum. Rum tarafı tüm Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne üye. Evet. Yani Avrupa Birliği'ne tam üye olan Rum tarafı sanki burada KKTC'deki Türk askerleri işgalci pozisyonunda gözüküyor Avrupa Birliği tarafından. Çünkü 2004 yılında Rum tarafı tüm Kıbrıs'ı temsilen Avrupa Birliği tarafından. Hocam bir de Kıbrıs bizim için çok önemli. Yani Çok Türkiye önemli. Cumhuriyeti Devleti bu mesele yaşandığında her meselede olduğu gibi direkt olarak reaksiyon gösterdi. Türk Dışişleri hemen harekete geçti. Farklı makamlardan açıklamalara geldi. Sayın Erdoğan da en son Bakanlar Evet. Kurulu toplantısı sonrası net bir şekilde desteğimizi açıkladı her zaman olduğu gibi. Kıbrıs neden önemli hocam? Neden kritik? Evet. Şimdi Kıbrıs 1960'tan sonra Kıbrıs'taki olayların yaşanması, Türklere yönelik oradaki bazı terör hareketlerinin Rum radikaller tarafından, Rum milliyetçileri, EOKA taraftarları tarafından yapılması, sonra oraya Türkiye'nin müdahale niyetini ortaya koyması, 1964 Johnson Mektubu Türkiye'nin müdahalesinin engellenmesi ama Londra-Zürih anlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünün tesis edilmiş, Türkiye'nin de garantörlüğü var. Yunanistan'ın da garantörlüğü var, İngiltere'nin de garantörlüğü var. Çünkü eski bir İngiliz sömürgesi Kıbrıs adası. Tamam. Şimdi Kıbrıs'taki Türkler, soydaşlarımızın güvenliği bizim için manevi açıdan önem arz ediyor. Bu insanlar Anadolu'dan oraya gelmişler. Tamam, burası yani soydaşlarımızın güvenliği Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği. Bir. İki, Kıbrıs haritada bakarsan Akdeniz'in ortasında, Doğu Akdeniz'de bir uçak gemisi gibi. Değil mi? Evet, evet. Orta Doğu'yu, Suriye'yi, Türkiye'yi, Batı Akdeniz'e doğru açılan yeri, Mısır'ı, Süveyş kanalını kontrol eden bir sanki ortada bir uçak gemisi. Evet. Şimdi buranın Türk askerinin varlığının olmaması bizim Doğu, işte Antalya, Mersin hattımızın komple güvenliğini riske atar. Anadolu'nun güvenliğini riske atar. Evet. Yani Milli güvenlik sorunu oluyor. Anadolu'nun güvenliği açısından Kıbrıs adasındaki Türk varlığı çok büyük önem arz ediyor güvenlik açısından da. Ayrıca senin oradaki varlığın, senin Orta Doğu'daki etkinliğin açısından da çok önemli. Bu güvenlik boyutu. Bir de bunun ne boyutu var? Artık petrol ve doğalgaz rezervi boyutu var. Doğu Akdeniz'deki karbon rezervlerinin trilyon dolarlık rakamlarla ifade edilen bu karbon rezervlerinin bir 5-10 yıllık 10 yıllık 5-10 diyelim perspektifte çıkartılması ve dünya pazarlarına aktarılması artık hemen hemen kesinleşmiş vaziyette. Bu karbon rezervlerinin paylaşım meselesi var. Yani bu rezervleri kim çıkaracak? Beraber çıkarılacak. Ne kadar pay alınacak? Nereden geçecek bu hatlar ve dünya pazarlarına, Avrupa'ya ulaşacak? Daha da önemli hale geldi Ukrayna-Rusya savaşından sonra. Enerji krizi Evet, sonrası. Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya bu kadar bağımlı olmasının ne kadar büyük sorunlar yarattı, özellikle Almanya açısından, genel olarak bütün Avrupa açısından ne kadar önemli sorunlar yarattığını gördük. Dolayısıyla buradaki özellikle doğalgazın uluslararası sisteme aktarılması da büyük önem arz ediyor. Bunun da itiş kakışı ve kavgası var. Türkiye'de burada bir taraf. Burada Türkiye'nin de pay alacak. Bu pay ne kadar olacak? Onun kavgası var. Onun yani Türkiye'nin payının düşürülmesi, belki de yani gücü yeterse hiç pay almamak. Ama mümkün değil pek. Neden? Çünkü en feasible, en verimli hat Türkiye üzerinden geçiyor. Tabii. Ve en güvenli hat. Ama işte bu pay düşük olsun. Dolayısıyla Kıbrıs hem güvenlik açısından hem yarattığı bu ekonomik değer açısından çok büyük önem arz ediyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Siyasi hükümetler gelir geçer. Kıbrıs meselesi Türkiye için hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin burada doğrudan çıkarları vardır ve de soydaşlarının güvenliği meselesi vardır. Kesinlikle öyle. Şimdi Burak Hocam dediniz, karbon rezervleri dediniz, jeopolitik konum dediniz, Evet. tarihi gerçeklikler, politik savaşlar, mücadeleler, her şey Kıbrıs için Evet. kritik bir nokta olduğu verisini net bir şekilde ortaya koymamızı Tamam. sağlıyor. Bu noktada ya bu farkındalığa sahip istihbarat servislerinin de Kıbrıs'a hedef haline getirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Kıbrıs'ta şu anda istihbarat çalışmaları Evet, yürütülüyor mu yoğun net bir şekilde? tabii ki. Şimdi bu önemlerden, bundan dolayı, bu saydığım sebeplerden dolayı mesela Kıbrıs sorununun seyri,
Kıbrıs adasındaki Türk-Rum gerginliğinin seyri durumu, olası meseleler, olası çatışma olasılıkları, Türk askerlerinin varlığı, pozisyonu, imkan kabiliyeti, aynı şekilde Rumların da ve Doğu Akdeniz'deki karbon rezervleri, bunların miktarı, niteliği, kalitesi, hangi güzergahlardan geçeceği, bu konuda tarafların, işte Türkiye'nin, Mısır'ın, İtalya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yunanistan'ın pozisyonları ve olası stratejileri, olası planlamaları nasıl olacak? Bunların hepsi istihbarat servisleri açısından çok öncelikli haber toplama gereksinimi olan konular. Yani bu konularda düzgün ve zamanında bilgi derleyeceksin ki karar vericinin önüne düzgün raporlar koyacaksın. Karar verici de doğru düzgün kararlar alacak. Durum bu. Bu konulardan dolayı Kıbrıs Adası da ve Kıbrıs Adası ile ilgili olarak çok ciddi derecede bir istihbarat savaşı, istihbarat mücadelesi var. Hangi ülkelerin istihbarat servisleri oradadır? İşte bu soruna taraf olan başta Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Mossad olmadan olmaz. İsrail zaten Doğu Akdeniz'de bu karbon rezervleri konusunda önemli. İtalya, Fransa'nın da, İtalyan petrol şirketleri de orada etkin, Fransızlar da etkin. Yani herkes orada. Herkes orada. Herkes orada. Şenlik yeri gibi yani. Mısır'da. Bir de hocam Kıbrıs'ın istihbarat servisleri açısından 3. ülke buluşmaları noktasında da Evet. önemli olduğunu zannederim söyleyebiliriz. Bu konuyu açar mısın? Nasıl oluyor 3. ülke buluşmaları? Yine 3. ülke buluşması, bunu örnek üzerinden gidelim. Mesela şimdi Mossad'da çalışan bir İran nükleer programında çalışan mühendis var. Şimdi Kıbrıs bir turistik ada. Kıbrıs'a Mossad'da çalışan bu İranlı, Kıbrıs'a sanki tatile geliyormuş gibi gelir ailesiyle beraber. Mossad personeli de gelir. Onlar önceden planladıkları için aynı otelde kalırlar. Otelin odasında 2-3 saat toplantılarını, görüşmelerini bitirirler. Sonra adam ya da kadın, kim çalıyor yani, eleman. Ondan sonra normal tatilini yapıyormuş gibi tatiline devam eder. Gerçekten 2 saat, 3 saatte görüşmesini yapar. Sonra beraber ailesiyle beraber İran'a geri döner. Nedir? Bu gayet hayatın olağan akışına uygundur değil mi? Evet. İşte 3. ülke buluşması. Yani size çalışan bir şahısla başka bir ülkede güvenlik açısından risk yaratmayacak bir ülkede buluşma yapılması mantığına gelir. Kıbrıs'ta bu açıdan Mossad açısından, İngiltere açısından, Rusya açısından önemlidir 3. ülke buluşmaları için bu açıdan. Teşekkür ederim hocam. Çünkü Orta Doğu'da bak ortada. Doğru. Yani Orta Doğu'daki haber elemanlarıyla görüşmede Kıbrıs'taki otelleri kullanırsın. Çok uygun çünkü. Uygun, sana. gelmesi gitmesi kolay, bir de turistik bir yer. Kesinlikle. Burak hocam bir de şimdi bu yaşanan Pileköy'ü gerginliği benim hatırıma başka bir meseleyi daha getirdi. Ben 2 yaşımdaydım. Siz zannediyorum 96 üniversitedeydiniz. üniversitedeydim. 96'da ismine de bak. Çok iyi hatırlıyorum ya. Arkadaşlarla kahvede batak oynuyorduk. O da- Gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Üniversite öğrencileri batak oynar yani. Evet. King batak. Tam o anda mı gerçekleşmişti? Daha biz haberlerde izlemiştik Bir hatırlatalım isterseniz yani. Çok iyi hocam. hatırlıyorum yani. Türk bayrağını indirmeye çalışan Kıbrıs'ta bir Rum vurulmuştu askerler tarafından. İsmi de Salamo. 14 Ağustos 1996'da Magos'a sınır kapısında protestolar da meydana gelmişti. Sizden bir dinleyelim. O mesele de beni götürdü çünkü bu gerginlik. Ya o da bu işte gene Kıbrıs'daki Türk ve Rum taraflarını ayıran sınır bölgesinde o radikal EOK'acıların oluşturduğu o motosiklet çeteleri var onların meşhur. Onlara üye bir tane işte fanatik Rum Türk bayrağına tırmandı onu indirmek için. Onu indirdiler. Türk bayrağının kendi indi yani. Peki o dönemin yansımalarını hatırlıyor musunuz? Böyle konuşuyorum ama yani kötü bir olay da yani sen sınır yapıyorsun? hattında Türk bayrağını indirmeye kalkarsan Türk tarafından ne bekliyorsun ya? Nasıl bir reaksiyon bekliyorsun? Çiçek mi versinler sana? Yani nasıl bir reaksiyon bekliyorsun yani? Kesinlikle öyle. Peki hocam az önce zaten içeriğin başında konuşmuştuk. Büyümeyeceğini düşünüyorum bu meselenin. Evet. Yolun yapılacağını düşünüyorum. Büyümesin de zaten. Yani gerek yok. Şu konjonktürde krizlere gerek yok. Daha az sorunla ilerlemek Evet, daha az lazım. soruna gerek yok yani. Peki Birleşmiş Ama Milletler- kararlı duracaksın ya. Kararlı durmaya devam yani. Peki Birleşmiş Milletler şimdi burada ciddi bir mütekabiliyet var. Dozerler süpürdü o araçları. Evet, gittiler. Ya bunun bir intikamı, rövanşı için bir şey Yok, yapabilir mi sizce? Hiçbir şey yapamazlar. Öyle mi diyorsun? Hiçbir şey yapamazlar. Yani Birleşmiş Milletler'e işte görün Birleşmiş Milletler'in barış güçleri pasiftir. Srebrenica olayını iyi hatırlasınlar. Uluslararası topluma güvenerek, çünkü Türk tarafında bazı insanlar uluslararası topluma güvenerek yani Türk askeri buradan gitsin biz Avrupa Birliği'ne girelim düşüncesine sahipler. Bir şey demem. Demokratik fikirdir. Uluslararası topluma güvenip de güvenliklerinin garanti edileceğini düşünüyorsa bu insanlar sakın güvenmesinler. Srebrenica olayını iyi hatırlasınlar. Hollandalı barış gücü askerlerinin gözünün önünde
16 ve 60 yaşındaki 8.000'den fazla Boşnak erkek Müslümanın akü fabrikasının nasıl kurşuna dizilip sağa sola gömüldüğünü iyi hatırlasınlar. Adamlar beraber, onların Rus Çetliklerin meşhurdur zaten. Erik rakısı vardır. Erik rakısı içerek kutluyorlar bir de. Görüntüleri koyarsın. Hollanda Barış Gücü komutanıyla beraber. Rezalet. Evet. Ya mesele oralara kadar gidebilecek Bir hassasiyet. onlara Hollanda hükümeti madalya verdi biliyor musun başarılarından Ciddi dolayı. misin ya? Bilmiyorum. Onun da görüntüsü var. Rezillik, gerçekten rezillik. Utanç verici ya. Kesinlikle öyle. Yani haklarını iade ettiği gibi çok haksızlığa uğramışlar. Mahkemeleri falan mı ne kazanmışlar? Ya rezillik yani. Daha kime neyin hakkını iade ediyorsun? Aynen 8.700 falan. Bu yani kayıtlı. Yok cenazeleri yok. Her sene 15-20 kişiyi kemik, o da 3-5 kemikten aileleri işte o da çok yavaş ilerliyor doğal olarak. İşte her sene törenlerle 10 kişi 15 kişi ancak gömüyorlar. Yani çoğu da kayıp. Kesinlikle öyle. Çok kötü görüntüler. Yani oralara gitmemesi için işin dik durmaya, kararlı durmaya Hayır, ben devam abartılı etmek lazım. abartılı bir yorumda bulunmuyorum gerçekten. Kesinlikle öyle. Rumların yaptıkları ortada yani. Doğru söylüyorsunuz. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar GZT'ye lütfen abone olun. Abone rakamlarını yukarıya doğru çekelim. Bu konu önemli. Teşekkür Olmadı ederiz. mı? Çok sağ olun. Türk bayrağına tırmandı onu indirmek için. Onu indirdiler. Türk bayrağının kendi indi yani. Uluslararası topluma güvenip de güvenliklerinin garanti edileceğini düşünüyorsa bu insanlar sakın güvenmesinler. Srebrenica olayını iyi hatırlasınlar.